Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugün konumuz meditasyon. Meditasyon hakkında konuşmak istedim. Meditasyon nedir? Belki de çoğumuzun aklına meditasyon deyince gözlerini kapat, kendini doğada hayal et, esen rüzgarı hissetmeye çalış, derin nefes al gibi yaklaşımlar geliyor. Fakat meditasyon dediğimiz şey aslında bu değildir. Bu hayal kurmaktır ve hayal kurmak da insana gayet iyi hissettirebilir ve bunda hiçbir yanlış taraf yoktur. Zaten benim bu video ile ilgili amacım bu doğru, bu yanlış demek değildir. Aslında meditasyonun ne kadar basit olduğuna bir işaret ediştir. Elbette hayal kurmak da oldukça güzeldir fakat meditasyon dediğimiz şeye bu hayal etme çabasıyla başlarsak bu tıpkı bir yazarın evet ben kitap yazıyorum deyip masaya oturup 10 tane yırtılmış kağıtla masadan ayrılmasına benzer. Çoğumuzun meditasyonu zor görmesinin ya da ben meditasyon yapamıyorum demesinin, meditasyona odaklanamıyorum demesinin bir sebebi de budur. Meditasyon her şekilde olabilir ve belli bir kalıba ve belli bir yönteme sıkıştırılamaz. Meditasyon senin gündelik yaşamından bir nebze geri çekilip zihinsel sessizliğe kavuşup kendini tüm bu illüzyon alan alemden hakiki olan seni hatırlamak için kendine yarattığın bir alandır. Meditasyonun bir yöntemi ya da bir şekli olması gerekmez. İlla belli bir pozisyonda oturup belli şeyleri uygulamanız gerekmez. Bunlar meditasyonu zor gösterir. Bunu yapan şey zihindir. Çünkü zihin bir şeyleri zor göstermek ister. Oysa her şey son derece basittir. Senin ruhun çabasızdır ve hiçbir şey için çabaya gereksinim yoktur. O halde meditasyon içinde koşullandırılmış ve katı kuralları olan ya da belli oturuş tarzları olan bir şey olması gerekmez. Aksine meditasyon tamamen sana özgüdür. Herkesin medite olma şekli farklıdır. Meditasyon zihinsel sessizliği yakaladığın tüm şeyler senin meditasyonun olacaktır. Hatta zihinsel sessizliği sağladığın bir hayat sürüyor isen ve zihnin düşüncelerle dolup taşmıyor ise, içinde bulunduğun bu rüyadan uyanmış ve sadece olanı görüyor isen ve gördüğünü düşünceyle perdelemiyor isen, yaşadığın tüm hayat senin meditasyonun olur. Gördüğün, yaptığın ve içinde bulunduğun her şey senin meditasyonun olur. En basit yemek yemekten en ekstrem, en karmaşık şeylere kadar artık senin için her şey meditatiftir. Çünkü var olan son derece güzel ve son derece tanrısaldır ve onu gözlemde kaldığında ve zihindeki düşünceyle onu perdelemediğinde artık her şey meditatif bir hal alacaktır. Peki zihin düşünce ile doluyor ise işte meditasyon bunun için iyi bir araç olabilir. Gündelik yaşamın içinde zihin birçok uyarıyla uyarılır ve bazen bir bakarsın kendini zihnin çerçevesinde ve günün içinde oradan oraya koştururken buluyorsun. Meditasyon işte bunun için kendini günün içinde olan her şeyden bir adım geriye çekerek kendini gözlemleyebilmen ve kalbini dinleyebilmen için bir araç olacaktır. Belki Müslümanlıktaki namaz da aslında bu sebeptendir. Günde 5 vakit namaz dediğimiz şey senin bu gerçek görünene kapılmayıp 5 parçada yani 5 bölümde de kendini hatırlamak için bir es vermen içindir. Ama sen aracı amaç zannedersen bu bir sapma oluşturur. Yani sen kendini hatırlamak için sana verilmiş bir mükafatı bir zorunluluk olarak görür ve bunu da zihinsel bir yaklaşımla ele alır isen o zaman yine yaptığın şey zihnini beslemek olur. Ve o da meditatif bir hal değildir. Eğer zihnini sessizliğe kavuşturabilirsen yaptığın her şey meditasyon olacaktır. Ya da tam tersi şekilde zihnini sessizliğe kavuşturan ve zihinsel sessizliği sağlayan her şey senin meditasyonundur.
Hayatta hiçbir şey ya o ya bu şeklinde işlemez. Hem o hem bu şeklinde işler. İşte o sebepten senin meditasyonun da sana özgüdür. Senin yapman gereken koşullandırılmış belli meditasyonlara uymak değil, kendi zihinsel sessizliğini yakalayabildiğin eylemleri ya da eylemsizlikleri keşfetmektir. Bu bir mum alevini izlemek de olabilir, bir yürüyüşe çıkmak da olabilir, sahilde kıyıya vuran dalgaları izlemek de olabilir, dans etmek de olabilir. Ya da sadece kendi sessizliğinde gözlerini kapatıp kendini gözlemlemek olabilir. Meditasyonun temelinde gözlem vardır ve gerçekten düşünceden arınabilir, saf gözlemde kalır isen kendiliğinden o meditatif hale geçilecektir. Bu hayatta her şey kendiliğinden olur. Nefes alıp verişin kendiliğindendir. Saçlarının uzaması kendiliğindendir. Hayat kendiliğinden şeklinde ilerler. Doğada her şey kendiliğinden olur. O halde meditasyon içinde bir çabaya gereksinim duyulmaz. Aksine çaba gösterildiğinde meditatif hale geçmek mümkün olmaz. Çünkü senin ruhun çabasızdır ve çaba gösterdiğin her şey senden kaçan olur. Çabasız bir halde sadece kendinde oturup niyet edersen ve nasıl olursa olsun önünde belireni ya da burada belireni gözlemlersen o bir meditasyon olacaktır. Oturup bir kafede kendini tüm olan bitenden ayırıp saf bir halde önünde akan trafiği izlemek bile bir meditatif eylem olabilir. Seni meditatif hale geçirebilir. Çünkü bu hayat bir filmdir ve gerçekten gözlemlemeyi başarırsan ve gördüğünle özdeşleşmeyi bırakırsan, gördüğün şeyleri bu benim fikrim deyip tanımlamayı bırakırsan, saf var olan gözün önünde belirir. Gördüğün her şey tanrısaldır ve gördüğün her şey mucizedir. Einstein der ki bu hayatı iki türlü algılama şekli var. Birisi her şey mucize dersin, birisi de her şey normal dersin. Bense diyorum ki bu hayatta o kadar çok mucize vardır ki hepsi normal haline almıştır. Yani aslında biz bu hayatta mucizenin normalliğini yaşarız. Onun mucize gibi göstermeyen şey seninle onun arasındaki düşünce perdesidir ve senin geçmişinde elde ettiğin bilgiler doğrultusunda gördüğün her şeyi tanımlama çabandır. Ve tanımlama çabasını bırakıp saf gözlemde kaldığın her şey senin meditasyonun olacaktır. Ve bunun için bir yer, bir zaman, bir şey de gerekmez. Eğer kendini günün koşturmasında sıkışmış hissediyorsan, kendi sessizliğinde bir köşeye çekilip sadece gözlemde kalabilirsin. Gözlerinin kapalı olması gerekmez. Gözlerin açık da eğer saf halde gözlemlersen, var olan senin önünde tüm güzelliğiyle belirir. Ve özünle, ruhunla temas kurulur ve sen kendini tekrar hatırlarsın. Aslında tüm dinlerde, tüm öğretilerde, tüm felsefelerdeki tüm bu eylemler senin kendini hatırlaman ve hakiki seni keşfetmen için sana sunulmuş mükafatlardır. Bunlar senin için pratiklerdir. Hiçbiri amaç değildir. Hepsi senin kendini hatırlaman için birer araçtır. Sen meditasyon olarak mantralarda söyleyebilirsin. Mantra dediğim Hintçe'de Hare Krishna, Hare Krishna gibi tekrarlayan kelimeler kullanabilirsin. Bu Tanrı demektir. Ya da Hristiyanlarda Haleluya, Haleluya, Haleluya tekrarlanabilir. Müslümanlarda Allah, Allah, Allah diye zikir aslında o da bir meditasyon halidir. Çünkü sen kelimelerle bir şeyleri sürekli tekrarlar isen bir süre sonra ağzından çıkan ses ile kulağın belli bir ritme oturur ve zihnin kendiliğinden boşalır. Ve zihin boşaldığında da
meditatif bir hal ortaya çıkar. Zihin düşünce ile dolu ise seni kas katı yapar ve sıkıştırır. Ve tıpkı bu hayatta gördüğümüz gibi bir şey ne kadar katılaşırsa o kadar kırılgan ve dayanıksız olur. Ağaç ne kadar esnekse rüzgara o kadar dayanabilir. Ama ne kadar katılaşmış ise minicik bir rüzgar bile onu kırabilir. Meditasyonun amacı da budur. Senin saf sonsuzluğundan gelmiş iken zihninin kontrolünde kendini kırılgan hissedebilirsin. Meditasyon işte senin zihnini gözlemlemen için bir araç olacaktır. Ve dediğim gibi bu tamamen sana özgüdür. Bunu belli bir yönteme, belli bir formüle, belli bir şekle ya da belli bir zamana indirgersen zor olarak algılayabilirsin. Ve zor olarak algıladığın her şeyden zihnin kaçma eğilimi gösterecektir. Zaten onu zor gösteren şey de zihindir. Çünkü zihin daima bir şeyleri zor göstermek ister. Çoğumuz meditasyon yaparken bir şey düşünmemeye çalışır ve düşünceleri susturmaya çalışır. Oysa ki düşüncelerin gerçek olduğunu düşünen şey zihindir ve düşünceyi susturma çabası da özünde bir düşüncedir ve bu da engel olunamaz bir şekilde bir girdap yaratır ve sonsuz düşünce üremesine sebep olur. Ve bu da meditasyonu zor gösterir. Çoğumuz ben medite olamıyorum, zihnimde bir sürü düşünce beliriyor der. Buradaki amaç düşünceleri susturmak bile olmamalıdır. Buradaki amaç oluşan her bir düşünceyi ve her bir şeyi kişiselleştirmeden ve onu sahiplenmeden, onunla özdeşleşmeden gözlemde olmak ve farkında olmaktır. Meditasyonun zaten amacı da farkındalığı sağlamaktır. Kendinin farkında olmayı sağlamaktır. Meditasyon bazen kendini saf bir neşe olarak gösterir. Bazen bir tutku belirir içinde. Bazen de sessiz bir huzur belirir. Hepsi de değişebilir ve dönüşebilir. Hep aynı olmak zorunda da değildir. Meditasyonun sonuna bir beklenti koymak, kendi içinde bir beklenti yaratır ve bir çaba yaratır. Ve bu da yine aslında medite olamamakla sonuçlanır. Çünkü bu da zihnin ürünüdür. Zihin belli şeyleri sahiplenmek ve tutunmak ister. Oysa ki her şey değişir, dönüşür ve her şey sadece o ana ve o anki sana özgüdür. Ve meditasyonun sonucunun da senin beklediğin gibi olması gerekmez ya da bir önceki seferki gibi de olması gerekmez. O halde senin yapman gereken tek şey saf bir halde oturup farkındalıkla gözlemlemek ve sadece sessiz kalmaktır. Ve olacak olana izin verip her şeyi kabul etmektir. Aslında meditasyonun temelinde kabul yatar. Evet, olana izin veriyorum ve kabul ediyorum dediğinde ve senin vasıtanla ortaya çıkan bütün her şeyi saf bir farkındalıkla sahiplenmeden gözlemlediğinde zihin kendi içinde sessizliğe kavuşur ve o meditatif hal ortaya çıkar. Ve hayatında da bunu ne kadar çok yapabilir ve bu hakikate ne kadar çok köklenebilirsen zihin sessiz bir yaşama doğru evrilir ve zihnin aslında uyanmaya doğru evrilir. Ve işte zihinsel sessizlikle yaşanan bir hayatta da artık her şey neşe ve huzur veren olur.